İyi geceler efendim. Son Söz Televizyon canlı yayınına hoş geldiniz. Bugün konuğum Sayın Mehmet Akkaya. Merhabalar Mehmet Bey, hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar. Sağ olun. Mehmet Bey geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet aydınlarından Muammer Aksoy'un ölüm yıl dönümüydü. Siz de bununla ilgili bir köşe yazısı, makale ele almışsınız. Bana çok ilginç geldi gerçekten. O dönemlerde atladığımız bazı şeyler oluyor tabii ki. Benim de atladığım şeylerden biri buydu. Belki pek çok insanın. Muammer Aksoy'un petrol raporu. Ben bugün sizinle tabii ki gene sizin bir sonraki yazınız Divriği konusunda ele alacağım ki bağlantılı noktalar var. Bağlantılı noktalar var. Öncelikle Muammer Aksoy'un 50'li yıllarda başlayan ve 60'lara kadar uzanan o şeyi çok iyi takip ettiğini görüyoruz. Türk petrollerinin milli petrol olmaktan çıkarılıp yabancı şirketlere verilmesi olayı ve bunu açık açık yazıyor Muammer Aksoy. Şimdi sizden dinleyebilir miyiz? O dönemde neler oldu? Muammer Aksoy bunu nasıl ortaya çıkardı? İsterseniz bir Muammer Aksoy kim diye şöyle bir Tabii, çok iyi kısaca olur. konuşalım. Tabii. Muammer Aksoy bir Cumhuriyet aydınının, bir Cumhuriyet savaşçısının çocuğu. Babası Baki Aksoy. Baki Aksoy 1931 yılında Atatürk'ün milletvekili olarak meclise giriyor. 5 dönem milletvekilliği yapıyor. Yani Cumhuriyet'in o ilk kuruluş yıllarındaki Cumhuriyet aydınlarından, Cumhuriyet devrimini kuranlardan birisi. Onun çocuğu Muammer Aksoy'da. Yani bir Cumhuriyet aydınının evinde büyüyor. Onun verdiği mücadeleleri yaşıyor ve onun esinli kaynağıyla büyüyor. Kendisi de bütün ömrü boyunca Cumhuriyet için, Türkiye'nin bağımsızlığı için, laiklik için ve Atatürk devrimleri için, kamuculuk için, devletçilik için savaşla geçiriyor. Bütün ömrü boyunca. Şöyle kısa başlıklar halinde köşe başlarını hatırlarsak, tabii bir hukukçu. Yani onu arkadaşlarımız biliyorlardır, izleyiciler biliyorlardır. O tarafına çok fazla girmeyeceğim. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin bölüm başkanı, Türkiye'nin önemli bir hukukçusu. Evet. Muammer Aksoy'u 27 Mayıs devriminde görüyoruz. 27 Mayıs devriminin fikri hocalarından birisi. Anayasayı hazırlayanlardan birisi. Daha sonra 61 Anayasası'nı hazırlayanlardan birisi. Hatta 61 Anayasası'nın sözcülüğünü yapıyor uzun bir dönem. Evet. Topluma anlatılmasında, meclise anlatılmasında bunun sözcülüğünü yapıyor. 61 Anayasası biliyorsunuz daha sonraki Amerikancı hükümetler tarafından çok bol hazırlandı. Çok özgürlükleri fazla diyerek kısılmaya çalışılan, hep düşmanlık yapılan bir anayasadır. Türkiye'ye büyük özgürlükler getiren, toplumsal ilerlemenin önünü açan, Cumhuriyet devriminin ikinci atılımı diyebiliriz 1960 devrimine ve 61 anayasasına. Muammer Aksoy'u burada görüyoruz. Daha sonraki 68 gençlik hareketleri içerisinde görüyoruz. Kendisi üniversite öğretim üyesidir ama 68 mücadelesinin boylu boyunca içindedir. Fikirleriyle içindedir, uğraşlarıyla içindedir, önergeleriyle içindedir. O dönemde 68 gençliği bir milli petrol mücadelesine kalkışıyorlar. Bugün konuşacağımız mesele. Kapsamlı bir mücadele bu. Mitingler yapılıyor, boykotlar yapılıyor, bildiriler basılıyor, forumlar düzenleniyor. Bir milli petrol savaşı bütün ülkede büyük bir rüzgar estiriyor. Muammer Aksoy burada da bu işin fikri önderleri arasında. Hazırladığı raporlar, petrol raporu, biraz sonra konuşacağımız rapor, gençliğin bildirilerinde kullandığı rapor. Duvar afişlerinde kullandığı rapor. Oradaki fikirler, anlatılanlar 68 gençliğinin milli petrol mücadelesinin adeta fikrini oluşturuyor. Muammer Aksoy'u daha sonra nerede görüyoruz? Milletvekillikleri yapıyor çeşitli dönemlerde. Hem 61 sonrasında hem daha sonraki dönemlerde. CHP'nin biraz daha devrimci, biraz daha Atatürkçü olduğu dönemlerde
CHP'ye önemli katkılar yapıyor. Türk Hukuk Kurumu'nun ve Ankara Barosu'nun başkanlığını yapıyor. Ve tabii bugün bize miras kalan Atatürkçü Düşünce Derneği'nin kurucu başkanı. Atatürkçü Düşünce Evet, evet, Derneği diye bir örgüte ihtiyaç olduğunu tespit ediyor 1989'larda. Çünkü Atatürkçülük büyük ölçüde zayıflatılmaya çalışılmıştır. Devrimleri geriletilmeye çalışılmıştır. Her alandan saldırıya uğramaktadır Atatürk devrimleri. Bunu bir savunma mevzisi, Atatürkçü düşünceyi savunma mevzisi olarak bu derneği kurar ve bu dernek hala da önemli işler yapmaktadır. Ve bütün bu işlerin sonucunda da tabii 1990 yılında evinin önünde kurşunlanarak katlediliyor. Bir evet, evet, Amerikancı güruh tarafından katlediliyor. Niye Muammer Aksoy? İşte bunlar yüzünden. Muammer Aksoy evet, Türkiye'nin Milli Petrol Savaşı'na, Cumhuriyet Devrimine, Atatürk devrimlerine yaptığı katkılar dolayısıyla, Atatürk devrimine sımsıkı sarılmasıyla 61 Anayasası'nı hazırlayanlar arasında olması nedeniyle Türkiye'nin bir Cumhuriyet Savaşçısı, bir Atatürk Savaşçısı Muammer Aksoy tıpkı babası gibi bu yüzden öldürülüyor. Bugün kendisini bir kez daha saygıyla anmış olalım. E, Ve şeye başlayabiliriz. Bu rapor hakikaten gençliğin böyle forumlarına taşıyacağı, bildirilerine bastıracağı kadar tam da 68 gençliğini o Milli Petrol Savaşı'na denk tespitler yapılıyor. Onu haklı kılan çok önemli tespitler yapılıyor. E, evet. Muammer Aksoy'un raporu hala da önemli Türkiye'nin petrol meselesinde, madenler meselesinde ve petrol meselesinde nasıl emperyalist oyunlara geldiğini, Türkiye'nin milli varlıkları nasıl talan edildiğini, emperyalist tekellerin çıkarları uğruna e, hangi Türkiye'nin oyunlara geldiğini anlatan önemli bir rapor. Bu tarihe önemli bir rapor. Çok bilinmez bugünkü kuşak tarafından ama 68 gençliğinin bayrak yaptığı bir rapordu bu rapor. Evet, tabii Mehmet Bey 90'lı yıllarda Aydın cinayetlerine tanık olduk. Yani Muammer Aksoy, Ahmet Taner Kışlalı, Bahri Üçok, Uğur Mumcu arka arkaya cinayetleri, hatta Uğur Mumcu Muammer Aksoy'un cenaze töreninde onun resmini taşıyordu. Ki kendisi de cinayete kurban gitti örneğin. Şimdi bu insanlar hakikaten millici insanlardı yani tam anlamıyla. Yani işte petrol şirketleri olacaksa, çıkarılacaksa petrol bizim şirketlerimiz çıkarılsın. İşte Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı gibi e, Maden Tetkik Arama Enstitüsü kuruldu Cumhuriyet döneminde. Yani bizim ülkemiz yönetsin ki siz de yazınızda açıklamışsınız. Pek çok Güney Amerika ülkesinde de devlet yönetimine girdi. Çünkü emperyalistlerin bir sömürü aracıydı bu. Şimdi Muammer Aksoy'un o raporda dikkat çeken çok önemli sözleri var, tespitleri var. Yani Demokrat Parti döneminde bu petrolleri kendimiz arayacakken, üretecekken bunların çıkarılması engelleniyor diyorsunuz. Yani dışarıdan satın alıyor Türkiye ama biz bunları üretemiyoruz. Üretmemiz engelleniyor. Kaldı ki Demokrat Parti döneminde bir işte özel bir yasa çıkıyor petrolle ilgili. Kendi ülkemizden 50 yıl boyunca petrol çıkaramıyoruz. Bunlara da şahit olduk. Ama o dönemde uyarmış Muammer Aksoy. Bunu biraz açabilir misiniz? Yani o hani yazıda çok önemli detaylar var çünkü. Evet. Şimdi burada petrol meselesinde de diğer alanlarda, diğer maden meselesinde olduğu gibi petrolde de bir cumhuriyetçilerle batıcılar arasında bir savaş yaşanıyor. Türkiye'de. Türkiye'nin içindeki batıcılar arasında bir savaş yaşanıyor. Şöyle tabii Atatürk ve Cumhuriyet kuşağı Türkiye'nin yabancılar tarafından işletilen bütün varlıklarını millileştiriyorlar. Adım adım kamulaştırıyorlar. Evet. Petrol de bunun içerisinde. Petrol daha sonra çıkarılmaya başlanan bir şey ama madenlerinden başlanarak bunu yapılıyor. Ve petrol alanında Cumhuriyet çok büyük yatırımlar yapıyor. Hı hı. Cumhuriyetin milli olanaklarla, milli çıkarlar için ve ülkemizin kaynakları da değerlendirilmek üzere
bizim tarafımızdan çıkarılması için çok büyük yatırımlar yapılıyor. Şöyle bir kısaca hatırlayalım isterseniz Muammer Aksoy'un bu çıkışının ne anlama geldiğini Tabii. hatırlamak için. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti ilk petrol yasasını 1926 yılında çıkarıyor. Dağ Savaşı'nın sıcaklığı sürerken Milli Petrol Yasası çıkarıyor. Milli Petrol Yasası. Ve bu Evet. petrol yasasına bağlı olarak bir arama ve işletme dairesi kuruyor. Petrol Arama ve İşletme Dairesi 1933 yılında. Hemen arkasından bu arama işletme dairesi 1940 yılında Raman'da ve Garzan'da petrol buluyor. Türkiye Evet. Evet. kendi olanaklarıyla daha 40'lı yıllarda petrol bulmaya başlamışız. Kendi olanaklarımızla. Sonra rafineriyi kuruyoruz. Yine kendi olanaklarımızla. Kendimiz kuruyoruz. Ne zaman? 1942 daha 1942'de petrol ofisini kuruyoruz. 1953'te de Batman rafinerisini kuruyoruz. Sonra işte bu meşhur petrol yasası çıkıyor. Amerikancıların çıkardığı bir Amerikan uzmanın hazırladığı bir petrol yasası. Evet. Türkiye Evet. 1926'da kendi yurttaşlarımızın gayretleriyle hazırlanan bir petrol yasasına sahipken onun yerine 1954 yılında Menderes iktidarı döneminde bir Amerikalı uzmana yeni bir petrol yasası hazırlatıyorlar. Ve ne oluyorsa işte ondan sonra oluyor. Türkiye baş aşağı gitmeye başlıyor. Petrol alanında da. Ama bütün bunlara rağmen o Cumhuriyet'in devrimci, halkçı ve kamucu damarı hala böyle zorluyor. Bu devlet alanında Türkiye için petrol konusunda olumlu şeylerin yapılmasını zorlamaya devam ediyor. O Hı hı. kurulan şirketler, kurumlar vesaire hala devam ediyor. Mesela 1961'de İpraş rafinerisi kuruluyor. 65'te Petkim, Yarımca Petkim kuruluyor. Ve aynı tarihte Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı kuruluyor. Hı Kuruluyor da hı. kuruluyor. Ali Ağa Evet. rafinerisi kuruluyor falan. Bunların hepsi Türkiye için ve Türkiye'nin lehine. Ama sonra 1980 Amerikancı darbesi ve bütün bu kurulanların, bütün bu yapılanların, hep süremiz dikkate alarak burada yapılanların hepsini saymamış oldum. Bir başka yazıda bunu işlemeyi düşünüyorum. Sonra birer birer satmaya başlıyorlar. Hı hı. 1954'te emperyalist tekerlere Türkiye'nin sınırlarını açıyorlar. Onlar Türkiye'nin sahalarını ve ruhsat alanlarını, petrol arama ruhsat alanlarını talan ediyorlar. Ve 1980'den sonra da kurulanları satmaya ve yıkmaya başlıyorlar. Neler satılıyor neler? İşte petrol ofisi anonim şirketinden İKTAŞ'a, sonra TÜPRAŞ, Petkim, efendim Türk Petrol, Petrol Ofisi, Evet. Evet. Türkiye petrol alanında sadece şimdi BOTAŞ'a sahip. BOTAŞ orada özelleştirmeyle parçalamaya çalışıyorlar. Onun dışındaki bütün kurumlarını 1980 sonrasındaki hükümetler yerle bir ettiler. Yani 1954 sonrasında Muammer Aksoy'un dikkat çektiği o tehlike bütün kurumlarımıza sirayet ediyor. Muammer Hı hı. Aksoy'un uyarısını yapıyor. 1954'te bu Amerikalı uzmana hazırlatılan bu petrol yasasıyla beraber ne geliyor? Türkiye'nin üzerine büyük bir çığ geliyor. Türkiye daha Evet. 1926'larda 30'larda kendi topraklarında petrol çıkarmaya başlamışken ve bunları işleyecek rafineriler kurmaya başlamışken büyük bir devrimci atılım yapıyoruz petrol alanında da. Yani Türkiye bir petrol zengini ülke değil ama fakat kendimize yetecek kadar petrolümüz var hala. Kendi Hı hı. ihtiyacımızı karşılayacak kadar vardı. Bunun olduğu da tespit ediliyor. METEA, Türkiye'nin Maden Teknik Arama Kurulumu bütün Türkiye'yi tarayarak maden haritaları çıkarıyor. Bunların içerisinde önemli bir kısmının da petrol yatakları olduğunu tespit ediyor. Ve o tarihten sonra hızlandırılıyor.
Ama bu 54 petrol yasası, Menderes'in petrol yasası bunu frenliyor. Evet. Türkiye'ye Mobil giriyor, Shell giriyor, yabancı petrol tekelleri, efendim British Petrol BP. giriyor. Bunlar Evet. giriyorlar. Fakat yasada Türkiye'nin petrol, Türkiye'yi kısan, yani e, bir amiyane deyimle şey derler ya, taşları bağlayıp ipleri salmak diye, tam da böyle oluyor. Türkiye'nin Evet. kamu kurumlarını, Maden Teknik Arama Kurumu'nu, Türkiye'nin petrol arama şirketlerinin ellerini kollarını bağlayan ama yabancı tekellere çok büyük imtiyazlar veren bir yasa. Ee, Türkiye sadece e, bir petrol arama şirketi ile Türkiye'nin kamu kurumuna ait bir kurumla petrol araması yaparken yabancı tekeller e, onlarca şirketle giriyorlar Türkiye'ye. Hı hı, hı Ve bu hı. her şirket 8 ayrı arama ruhsatı alabiliyor. Türkiye Evet. Türkiye'nin sadece bir şirketi ve 8 ruhsatı olabilirken bunlar 20 şirketle geliyorlar. 20 ile 8'i çarp 80 ayrı yerde ruhsat alıyorlar. Türkiye'nin maden sahalarını, petrol sahalarının neredeyse tamamına yakınını, çok büyük bir kısmını kapatıyorlar. Burası sahaları ele geçiriyorlar. Ve devletle öyle bir Hı. sözleşme yapıyorlar ki bu yasaya verdiği imkanla diyorlar ki biz bu ürettiğimiz petrolün üzerinde hakkımız var. Burada hakkımız var. Size bunu parayla satacağız. Çünkü bunun çıkarılmasını biz yapıyoruz. Taşınmasını biz yapacağız. Size parayla satacağız. Kendi topraklarımızda bunların çıkardığı parayı. Hadi diyelim tamam para, ama ne kadar para? Uluslararası piyasada bizim dışarıdan ithal ettiğimizin çok çok üzerindeki bir fiyatla para. Bir Hı böyle bir hı. kazıklıyorlar. Bu da ikinci Evet. kazık. Petrol Evet. sahalarının büyük bir kısmını ele geçirmeleri yetmiyormuş gibi bir de böyle yapıyorlar. Ve diyorlar ki biz bazı bölgelerde petrolün çok zengin olduğu, mesela Raman gibi, Batman'ın Raman bölgesi gibi, Siirt bölgesinde petrol aramasını çok yavaşlatıyorlar. Halbuki bizim en çok umut verdiğimiz, en çok şey bağladığımız, petrol çıkacağını düşündüğümüz bölgeleri bunlara veriyor hükümet. Hı hı, hı hı. Bunlara halbuki Ya bir de yani biz araması mesela siz, pardon, arama siz yazınız hani söylemişsiniz. Mesela 32 ruhsat alıyorlar. Ona rağmen daha az sondaj yapıyor. 5 sondaj yapıyor. evet, Oysa Türk Petrolleri, bizim kendi firmamız, 8 ruhsatı var. 7 sondaj yapıyor. 4 tane de sondaj kulesi sipariş ediyor. Yani bizde daha az ruhsat olmasına rağmen, arama ruhsatı olmasına rağmen daha çok sondaj yapıyoruz. Hani bizim petrol şirketlerimiz çalışıyor. Ona rağmen onlar olmasına rağmen imkanları çıkarmıyorlar. Bilhassa çıkarmıyorlar. Yani bu anlamı nedir bunun? yani tabii iktidarla alakalı. Bu iktidar Amerikancı olunca, yabancılardan e, destek almayı öncelikli sayınca böyle oluyor. Çıkarılan yasayı bir Amerikalı uzman hazırlıyor. Yani bir kere işin vehameti burada başlıyor. Bir Amerikalı uzman hazırlarsa bu yasayı herhalde Türk milletinin çıkarı için hazırlamaz. Ki onun içerisinde sadece yasayı okuyan ortalama zekalı bir herkesin görebileceği kadar büyük ihanetler söz konusu. Ruhsatlar, Türkiye bir şirketiyle arama yaparken 8 şirkete, 10 şirkete, 20 şirkete Türkiye'nin sahalarında faaliyet izni veriyorsunuz. Bu bir. İkincisi, koşullar biz sadece bir şirketle giriyoruz ve bir şirketin sadece 8 arama ruhsatı edinebilme hakkı var. Yasada böyle sınırlamışlar. Ama onlar 8 şirketle, 10 şirketle gelince her birinin ayrı ayrı 8 şirket arama ruhsatı oluyor ve böylece Türkiye'yi talan etmiş oluyorlar bunlar. Türkiye'nin bütün petrol arama sahalarını bunlar ele geçirmiş oluyor. Yani bunlara ikram etmiş oluyorsunuz. Bu da ikinci olay. Üçüncü olay ne? Siz bunların ürettiği malı
pahalıya alıyorsunuz. Üçüncüsü, bunların üretimini arttırması için denetleme ve şey yapma, zorlayıcı tedbirler almıyorsun. Bunlar tamamen keyfiyete kalmış. Diyorlar ki efendim uzak, maliyet yorucu, e, taşıma mesafesi uzak. Bu yüzden biz üretimi kısmak zorundayız. Adım adım kısıyorlar. Yani ilk başlarda 1.000 varil çıkarılan yeri birkaç yıl içerisinde 100 varile kadar düşürüyorlar. Ve böyle korkunç bir Türkiye'nin petrol erozyonu oluyor. Türkiye'nin toplam ürettiği petrol miktarında bunların alanlarında çok büyük kayıplar yaşanıyor. Üçüncüsü de bunların yurt dışına gönderdiği para miktarında çok büyük şeyler, bizim e, bizim kendi e, yani ithal ettiğimizde 1.000 varillik bir petrole vereceğimiz paranın daha da üzerindeki bir fiyatla bunlardan petrol alıyoruz. Bunlar Evet, geliyor bizim topraklarımızda arama yapıyorlar. Buradan bizim topraklarımızın petrolünü çıkarıyorlar ve bize satıyorlar dünya piyasalarının üstünde. Yani biz ithalat yapsak, hiç arama yapmasak, bunlara hiç başkaca avantajlar vermesek, ikramlar, şunlar bunlar vermesek daha karlı olacağız. İthalat bunları çalıştırmaktan daha karlı. Bazı yerlerde de petrolün çok zengin olduğu yerlerde aramayı düşürüyorlar ve arama sayısını azaltıyorlar. Çıkan petrol miktarını azaltıyorlar. Yeni arama da yapmıyorlar. Yeni arama yapmıyorlar. Hı hı. İşin önemli tarafı da Yani bu. kendi petrollerini satmak için değil mi Mehmet Bey? Yani kendi petrollerini Türkiye'ye satıyorlar. Anladığımız o. Kendi petrollerini satmak için Türkiye'deki aramaları durduruyorlar. Evet. Burada birkaç şey var. Tabii şimdi dünya bu fosil yakıt olduğu için dünyadaki rezervi belli. Yani birkaç yüzyıl sonra bitecek. O zaman daha da şeydi. Tükenecek olan bir şey. Ömrü belli. Bunlar şimdiden dünyanın petrol sahalarına da ne kadarına sahip olurlarsa o kadarını kendileri için kar görüyorlar. Bu yüzden dünyanın her tarafında petrol ruhsatlarını ele geçirme gibi bir çabaya giriyorlar. Bir böyle bir şeyler var. Hedef bu. Dünyadaki petrol rezervini ele geçirmek. Petrol sahalarında ruhsatları ele geçirmek, üstünlüğü kazanmak. İkincisi, milli petrol ülkelerin, mazlum ülkelerin, bizim gibi ülkelerin milli petrol olanaklarını zayıflatmak. İşte Türk Petrol ve diğer MTA'nın çabalarını kıstırmak. Onların karşısında onların rekabet edemeyeceği üstünlüklere sahip olmak. Üçüncüsü de bu sizin aldığınız ruhsatlarda adım adım üretimi düşürerek Türkiye'yi yeniden ithalata mahkum etmek. Yani Türkiye petrol sahalarında petrol araması verdiği şirketler yüzünden yeniden ithalata mahkum ediliyor. Böyle bir oyun. Şimdi bu yasanın benzerini İkinci Dünya Savaşı'nda İtalya ne oldu? Yerle bir oldu. Değil mi? Mussolini'nin İtalya'sı savaştan harap çıkan ülkelerden birisiydi. Almanya ve Japonya ile beraber. Ama bu ülkeye bile kabul ettiremediler böyle benzer yasayı. Aynı yasa bize verdi, 54'te bize dayattıkları bu yasayı Mussolini sonrasındaki o harap bitap düşmüş, savaştan yenilgiyle çıkmış ülkeye kabul ettiremediler. Ve İtalya dedi ki yok kardeşim, biz kendi yasamızla, kendi milli şirketimizle çıkaracağız petrolü. Ve İtalyan devleti bir şirket kurdu. Onunla çıkardılar. Onlara bile kabul ettiremediler. Meksika'da bu yönde çabalar oldu. Tabi bu petrol meselesi hala dünyada savaşların sebebi. İşte Venezuela'yı görüyoruz, İran'ı görüyoruz. Amerika'nın buralardaki hamle yapmasının esas sebeplerinden birisi petroldür. Venezuela için tamamen budur. Ama İran için başka sebepler de var. Yani petrol hala emperyalistlerin dünyada savaşları çıkarma sebebi. Dünya savaşlarının sebebi. Türkiye için de Türkiye'ye hem hazırladıkları yasalarla hem de Türkiye'nin içerisinde
de cirit atan şirketleriyle böylesi imtiyazlara sahip oldular. Türkiye'yi hem ithalata mecbur bıraktılar, kendi topraklarımızda kendi petrolümüzün çıkarılmasına engel oldular. Ve bizi yeniden yabancıya muhtaç edecek hale getirdiler. Muammer Aksoy bütün bunları tespit ediyor. Bütün bunları raporuna işliyor 1964'te ve bu raporu şimdi izleyicilerimize de bunu bilmeleri için iyi olur. O zamanın Milliyet Gazetesi'nde dizi yazı olarak bunu yayınlıyor. Daha sonra kitap olarak basıyor. Kitabın ismi nedir? O zamanki kitabın Milli Petrol mesela Türkiye'nin petrol faciası ve çıkar yol. Kitabın ismi. Sahaflarda belki bulabilirler izleyiciler. 1965'te Milliyet Gazetesi'nde tefrika olarak çıkıyor ve daha sonra bu kitap olarak bu şekilde Türkiye'nin petrol faciası ve çıkar yol. Şimdi konuştuklarımız bu kitabın özetidir. Buna önderlik ediyor. Muammer Aksoy o 68 gençliğinin milli petrol mücadelesinin fikri katkısını yapıyor. Onlara yol gösteriyor. Türkiye'nin petrol sorununda nasıl talan edildiğini, nasıl yabancı tekellerin Türkiye'yi hem işgal ettiklerini hem de Türkiye'nin petrolünü yağmaladıklarını örnekleriyle sayısız örnekler veriyor bu raporda. Böyle tarihi bir rapor. Tarihi önemli bir rapor. Ben de yıl dönümü dolayısıyla bu yazıyı önemli bir rapor. Muammer Aksoy'un bu çabasını tekrar bir hatırlatmak için yazmıştım. Kendisini saygıyla, sevgiyle anıyoruz. Türkiye'nin önemli bir savaşıdır hala. Bu mesele hala devam ediyor. Tabii devam ediyor. Şimdi Divriği meselesine de geleceğiz de ben bir örnek vermek istiyorum o yazınızdan. Mesela 1964'te bir grev olmasına rağmen Türk petrollerinin üretimi 631 bin tonun üzerinde. Yapılan sondajla 46 binin üzerinde. Yabancı şirketler ise 259 bin 259 bin ton üretim yapıyorlar. 33 bin civarında da sondaj yapıyor. Onların hepsi beraber. Yani bizim şirketimiz, milli şirketimiz daha başarılı. Daha başarılı olmasına rağmen akıl alır gibi değil. Yabancı firmaları buraya getiriyorlar ve Türkiye'nin sadece brüt %35 şey yapıyor. Tabii karı ne kadar daha da az. %50'nin üzerinde hisse yabancı şirketlerde. Hakikaten felaket bir şey. Tabii biz bu ayrıntıları bilmiyorduk, kaçırdık veya şey yapmadık, eğilmedik bu konuya ama gerçekten çok önemli. Şimdi Divriği meselesine gelecek olursak orada da benzer bir yola girilmiş gibi gözüküyor. Hani OYAK üzerinden taşeron firma. Onu bir açıklayabilir misiniz? Divriği'de neler oluyor demir madeninde? Şimdi ondan önce bir demir çelik sektörüne bir gelelim. Şimdi Türkiye'nin 1980 sonrasındaki iktidarları ilk iş olarak demir çelik fabrikalarımızın tamamını sattılar. Bu da demir çelik sektöründeki bir saldırıdır. Petrol meselesinde olduğu gibi. Şöyle bir sıralarsak Kardemir'e, Karabük Demir Çelik Fabrikası'nı Tansu Çiller 1994 yılında Çiller Karayalçın iktidarı SHP'de bu işe ortaklık ediyor. 1 liraya o zamanki parayla 1 liraya Kardemir işçilerinin kurduğu vakfa veriyor. Buradaki maksat şu, sendikaların mücadelesini engellemek. Topluma Pardon, şöyle bir affedersiniz, vakfa mı veriliyor o sırada? Vakfa mı veriliyor? vakfa veriliyor. Buradaki amaç toplumun özelleştirmeye karşı tepkisini yumuşatmak. Bakın işçilere de veriyoruz diye. İkincisi de sendikaların ve işçilerin mücadelesini kırmak. Bakın bu işten size de kar çıkacak, pay çıkacak diye. Fakat Tansu Çiller 2000 yılında 1 liraya verdiği şirkete kime veriyor? İşçilere veriyor. Fakat kendisi 1000 liraya buraya ortak oluyor. Daha sonra başbakanlıktan düştükten sonra 2000 yılında 94 yılında Kardemir Vakfı'na veriyor. 1000 liraya 2000 yılında da ortak oluyor. Bunu kamuoyunda çok bilmezler.
evet, evet Şimdi bilmiyoruz. şimdi bu Ben de bilmiyorum. demir çelik sektörüne yapılan ilk büyük saldırıdır. Kardemir'i Atatürk kuruyor. Divriği'deki demir çelik fabrika, Türkiye'nin bir ulusal demir çelik fabrikası olsun. Savaştan çıkmışız. Dünya yeni savaşlara gidiyor. Bir demir çelik sektörü Türkiye'nin o yıllarda en kritik ihtiyacı. Bunun içinde Peki çok pardon bir şey soracağım. Vakıfların ortaklık yapma şeyi nedir? Yani kanuni statüsü nedir bu işin? Yani yasası nasıl yoktu. ortak oldu o vakıf? O zaman yasa yoktu. Daha özelleştirme kanunu henüz çıkmamıştı. Hükümet kararıyla bunu veriyorlar. Bakanlar Allah Kurulu Allah. Çok kararıyla veriyorlar. ilginç. Böylesi çok sayıda yasa dışı, özelleştirme yasası çıkmadan yasa dışı şekilde verilmiş olan kurum vardır ve bu kurumlarla ilgili mahkemelere verildi. Kardemir'le ilgili de özelleştirmenin iptali için dava açıldı. Hı hı. Dava açıldı. O zaman Sosyalist Partisi'nin Karabük İl Başkanı açmıştı bu davayı. Dava kazanıldı. Mahkeme, Danıştay, hatta daha en son Danıştay'a gitti. Danıştay kararıyla onaylanarak, Danıştay da onayladı. Yargıtay'dan sonra bir de oranın görüşünü aldılar. Kardemir'in satılması kesinleşmiş yargı kararıyla iptal edildi. Fakat daha sonra burası yasa dışı bir şekilde alıcılarda kalmasına devam ettirildi. 94 Allah Allah. tane Çok ilginç. 94 tane ayrıca 94 ayrı kurumun hakkında mahkeme kararı olmasına rağmen 94 kurum yasa dışı şekilde işgal edildi yıllar boyunca. Yıllar boyunca. Aa, Bunlardan çok bir ilginç tanesi. ya. Yasaları da dinlemiyorlar ya. Böyle şey olur mu ama yani? Tabii gerçi şöyle bir şey aklıma geldi benim şimdi Mehmet Bey. Yani Kaçak Sarayı için de yıkım kararı çıkmıştı ama en sonunda onu yasalaştırdılar. Yani ona benzedi bu iş. Evet, kanunu Şimdi tanımıyorlar. Danıştay en son Danıştay'ın 10. dairesi hükümeti azarlayan bir karar alıyor. O zamanki hükümeti. Tarihini şimdi notlarımda var, yazmıştım ben bunu, çok yazdım. Diyor ki siz diyor özelleştirmenin iptaliyle ilgili kararların sağından solundan dolaşamazsınız. Bu kararları görmezden gelemezsiniz. Bunlar kesinleşmiş hükümlerdir. Bunları uygulamak ve hiç satış yapılmamış gibi eski haline döndürmek zorundasınız diyor. Çok sert bir yazı yazıyor. Danıştay kararı var. Danıştay'ın 10. dairesinin böyle kararı var. Fakat buna rağmen yıllarca 1990'ların başından itibaren Tüpraş'tır, Petkim'dir, Petlas'tır, Kardemir'dir. Türkiye'nin büyük kurumları, stratejik kurumları 54 ayrı kurum, 94 ayrı kurum hakkında böyle kararlar var ve bu kararlar yıllar boyunca yasa dışı şekilde işgal edildi. Peki en son AKP iktidarı bu Evet. satılan kurumların üzerinden, artık satışın üzerinden çok zaman geçtiği, geri dönüşün artık mümkün olmadığı şeklinde bir meclis kararı alıyor. Anayasaya gidiyor bunlar. Hı hı, hı hı. Anayasa Mahkemesi, Danıştay'dan sonra Anayasa Mahkemesi'ne başvuruluyor. Anayasa Mahkemesi'nde anayasanın bu konudaki şeyleri değiştirilerek anayasa değişikliğiyle Hı bu hı. satılan kurumlar hakkındaki iade kararının uygulamasının fiilen mümkün olmadığına dair anayasayı çiğneme kararı çıkarılıyor. Allah AKP Allah. iktidarı, Ya hakikaten ilginç. Evet. AKP iktidarı döneminde işte böyle bir yılan hikayesidir bu Kardemir meselesi. Evet, evet. O olaydan birisi, demir çelik fabrikalarına saldırının ilki bu Kardemir'le başlamıştı. Sonra 1998'de Sivas Demir Çelik Fabrikası'nı satıyorlar. Sivas Hı Demir hı, Çelik Fabrikası 87'de kuruluyor. hı hı. Satıyorlar. Fakat alıcı fabrikada üretim yapmıyor. Öyle bir iş ki Divriği'den maden çıkacak. Divriği'nin 4 saatlik bir otobüs mesafesinde, ulaşım mesafesinde çok yakınındaki Sivas'ta bu fabrikada işlenecek maden ve Türkiye'nin sanayisinin ihtiyacında kullanılacak. Böylesine
verimli bir fabrika. Hı. Sünger çelik denilen bir farklı bir model çelik üretiliyor orada. Çok stratejik bir ürün. Bu fabrikanın daha 87-98 11 yıllık bir fabrika olmasına rağmen fabrikayı satıyorlar ve alıcı da fabrikanın kapısına kilit vuruyor. Çalıştırmıyor. Fabrikayı kullanmıyor, Aa, evet çalıştırmıyor. işte çok ilginç. Alıcının Benzer şeyler sanki benzer dönemlerden geçiyor gibi. aynen Evet. alıcının Kent Bank'tan kredi almış. Kent Bank'a borcu var. Banka borcunu ödeyemiyor. Banka fabrikaya el koyuyor. O da başkasına satıyor. Yılan hikayesine dönüyor ama bunların tamamında fabrikanın üretimi engellenmiş oluyor. Hala üretimi yok. Bu da ikinci saldırı. Üçüncü Evet. saldırı Türkiye'nin çelik pazarının %60'ını oluşturan Asil Çelik diye bir fabrika var. İşletme. Çok büyük bir işletme bu. 2000 yılında Yazıcı Gürüş ortaklığına satıyorlar. Türkiye'nin demir çelik fabrikaları arasında stratejik bir konumda. Çelik pazarının %60'ına sahip Türkiye'nin. Satıyorlar 2000 yılında. Sonra bundan Koç grubu alıyor. Bu da demir çelik sektöründe üçüncü saldırı. Dördüncü saldırı İskenderun demir çelik fabrikası var biliyorsunuz ve Ereğli demir çelik fabrikası var. Bu iki fabrikayı İskenderun'u Ereğli'ye satıyorlar. Yani birleştiriyorlar. Bu bir kağıt üzerine bir satış sözleşmesi gibi devir sözleşmesi yapıyorlar. Evet. Erdemir'e bir şirket kuruyorlar. Erdemir'e. Bu şirkete İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nı satıyorlar. Divriği ve Hekiman demir madenlerini satıyorlar. Ve İskenderun Demir Limanı'nı bu Erdemir'e satıyorlar. Erdemir'i de sonra hepsini bir çuvala doldurdular ya Erdemir çuvalına. Sonra bu çuvalı toptan 2004 yılında başlıyorlar. 2006 yılında tamamlıyorlar bu satışı. OYAK'a satıyorlar. Tabii Evet. OYAK'a satılacağı henüz belli değildi. Çok büyük mücadeleler verildi bu satışlar sırasında. Hı hı. İskenderun'da, Ereğli'de, Divriği'de büyük mücadeleler oldu. Türk Metal Sendikası o zaman Mustafa Özbek vardı. Büyük mitingler, Hı hı. eylemler yapıldı. Evet. 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 Ereğli Belediye Başkanı buna önderlik ediyordu sağ olsun. Özelleştirmeye karşıydı. Fakat sonunda OYAK'a satılınca OYAK'ta ne Ordu Yardımlaşma Kurumu, Türk ordusunun uzantısı gibi görünen bir kurum. Bu yarı kamudadır. Hala kamuda kalıyor gibi düşünülerek OYAK'a satılmasına itiraz etmedi toplum. Ses çıkarmadı. Yani 14 saha maden sahası özelleştirildi diye geçiyor. 2004 Tabii. yılında işte AKP döneminde Ereğli, İskenderun, Divriği, Hekiman madenleri işte dahil olmak üzere Evet. fabrikalar O, satıldı. Şimdi onunla e, beraber evet. Şimdi şu anda bir de 700 işçinin sanıyorum bir direnişi var değil mi? Yani şimdi, bu şimdi bu demir çelik son durum nedir bu fabrikalarının konularda? tasfiyesiydi. Demir çelik Hı hı. fabrikalarının tasfiyesiydi. Demir çelik fabrikalarında artık devlet yok. Türkiye'nin demir çelik üretiminde devlet elindeki bütün olanakları özel sektöre Sattı. satmış durumda. Bir kısmını kapatmış, bir kısmını da satmış durumda. Şimdi Evet. geldik madenlere. Madenlerde de Divriği Türkiye'nin en büyük demir madeni yatağına sahip. Hı hı. 1938'de üretime başlıyor. Karabüğün yıllarca tek başına ihtiyacını karşılıyor. Kardemir'in diğer fabrikaların ihtiyaçlarını karşılıyor. Daha sonra başka Hekiman'da bulunuyor. Başka maden alanlarında şeyler bulunuyor ve Türkiye'nin demir çelik ihtiyacının çok büyük bir kısmı bu madenlerden sağlanmaya başlanıyor. Bu kadar fabrikaya rağmen saydığımız bu fabrikaların hepsi demin satılarak kapatılan bir kısmı satılan madenlerin hepsinin fabrikaların hepsi ihtiyaçlarını buradan karşılıyordu. 1980'lere kadar ithalat neredeyse maden alanında yok gibi. Fakat 1980'den sonra yine özelleştirmeci hükümetler madenlere de uğruyorlar. İlk işleri
yeni maden arama faaliyetlerini e, gevşetmek ve engellemek. Türkiye'nin Maden Teknik Arama Kurumu var. Bu maden aramalarında yetkili kurum. Bunu adeta neredeyse su arama şirketine dönüştürüyorlar. Maden aramalarında Hekiman ve bir iki maden sahasından sonra neredeyse çekiliyor MTA bu alandan. İlk darbe bu. Yeni maden arama faaliyetleri engellenmiş oluyor. Demir Çelik Türkiye Demir Çelik İşletmesi diye bir işletme var. Bu madenlerin de bağlı olduğu bir şirket. Yani MTA yapmıyorsa bu işletme yapabilirdi maden aramasını. Ama bu da devasa bir kamu kurumu olmasına rağmen bunun maden araması için buna tesisat ayırmıyorlar. Ödenek ayırmıyorlar. Kurum kurmasına izin vermiyorlar. Demir Çelik Fabrikaları işletmesi de Türkiye Demir Çelik İşletmesi de maden araması yapamıyor. Dolayısıyla Türkiye yeni maden bulma konusunda önüne engel çıkarılmış bir ülke haline getiriliyor. Sadece mevcut madenler ama bir yanda da Türkiye'nin demir çelik üretimi artıyor. İhracat da yapıyoruz. Daha büyük yataklara, rezervlere ihtiyaç var. İşte orada ithalatçılar devreye giriyor. Diyorlar ki dışarıdan getirelim. Getiriyorlar, başlıyorlar. Diyorlar bu daha ucuzmuş. Sonra Türkiye'deki en büyük demir yataklarını kime verilmişti? OYAK'a. OYAK da zaten işletmeyi çok kötü yapıyor. Tam bir özelleştirmeci mantıkla buraları işletiyor. Ekimando ona bağlı. Divriği de ona bağlı. Buralara taşeron şirketler sokuyor. Kendisi kar ettiği gibi bir de onlara yediriyor. Bu şirketler Türkiye'nin 500 büyük şirketleri arasına giriyor. Çok büyük karlar ediyorlar madenlerin sırtından ama madenlere yatırım yapmıyorlar. Madenlerin teknolojisini arttırmaya çalışmıyorlar. Yeni maden arama konusunda bir çabaya girmiyorlar. Bu girdikleri çabayı da bazı yerlerde maden arıyorlar ama bunu sadece kendi şirketlerinin çıkarları için kullanıyorlar. Ve adım adım Divriği maden alanında o meşhur devletin elindeyken sahip olduğu o zengin kültürü, cıvıl cıvıl ekonomiyi, çok sayıda işçiyle üretim yapılan sahalarını hızla erimeye başlıyor. Cürek diye bir yer var. Cürek Maden İşletmesi diye. Bunu Cumhuriyet'in yarattığı kentler diye bir yazı yapmak istiyorum. O yazının ilk bölge konusu bu olacak. Cürek'le Türkiye'nin kamu kurumları bir kentin nasıl örnek bir sosyal kent olabileceğinin örneğini yaratıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Bir maden işçilerinin sitesi burası. Maden işçilerinin ve memurlarının kaldığı site. Bu sitede işçiler ve memurlar lojmanda kalıyor. Çok cüzi miktarlarda ücret veriyorlar, kira veriyorlar. Çok cüzi. Yani şimdi diyelim bir parası, çay parası kadar. Burada yüzme havuzu var. Voleybol tesisi var. Futbol tesisi var. Basketbol tesisi var. Bütün spor tesisleri var. Buranın tiyatro salonu var. Sinema salonu var. Diğer kültürel aktiviteler var. Buranın ekonoması var. Buranın fırını var. Buranın diğer turistik şeyler için yaptığı diğer hizmetler var. Burası Müthiş. tam anlamıyla Cumhuriyet'in bir yarattığı sosyalist kent. Türkiye'nin Paris'i diyorlar ama Türkiye'nin Paris'le kıyaslanacak bir şey yok. Paris'i bilmeyenler Paris diyor. Paris'in adı var diye. Halbuki Türkiye, Paris'te böyle bir şey göremezsiniz. Böyle bir sosyal dayanışma, böylesine bir kültürel zenginlik. İşçi çocukları Türkiye'nin en aydın insanları oluyor orada. Aileler için sosyal tesisler, kulüpler, böylesine bir zengin olarak. Bu işletmeyi özelleştirmeciler yok ettiler. Türkiye'de Cürek diye bir maden tesisi, bu örnek tesis yok edildi. Bu tesisin bugün parayla karşılığı ölçülemez.
Bugünkü özelleştirmeciler bunu parayla yapmaya kalsalar, böylesine imkanları olan bir tesise, çünkü kafaları basmaz buna. Onlar Hı böyle hı. sosyal imkanlar, halkçı imkanlar, halkın iç içe yaşadığı kültürel bakımdan zengin faaliyet yürüttüğü bir yeri yapmayı düşünmezler. Burası satılınca, Türkiye'nin Divriği Demir Madeni satılınca alan şirketin ilk işi burayı kapatmak oldu. Cürek'i Yok. yerle bir ettiler. Hı Cüreyi hı. yerle bir ettiler. İlk kapatma bu oldu. Başka Tabii. oradaki işçiler için taşıdılar. Başka bir yerde bir lojman yaptılar. Çok yüksek fiyatlarla şimdi onlar orada kalıyorlar. Ama sadece lojman. Bu Hı hı. tesislerin, bu olanakların hiçbirisi yok. Ve o cüreyi de internette Hı hı. bulabilirler yurttaşlarımız, arkadaşlarımız. Cürek işletmesi, maden işletmesi diye baksınlar. Yürek sızlatan bir şeydedir burası. İlk yıkım bu oldu. Sonra tabii burayı özelleştirmeci bir şirketi taşerona verdiler. Çiftay diye bir şirket girdi buraya. Bu da çok Hı büyük hı. paralar kazandı. Çok büyük paralar kazandı. Çok zenginleşti. Fakat gel zaman git zaman öylesine bir şey oldu ki ithalat daha ucuza geliyor diye Erdemir Madencilik Şirketi, o yakın Erdemir Madencilik Şirketi, Ordu'nun kurumu, Türkiye'nin demir çelik madenlerini, demir madenlerini kapatma kararı aldı. Böyle bir şey olabilir mi? Türkiye'nin madenciliğinin yeraltı işletmesini kapattılar şu anda. Hı Çok hı. sayıda işçi çıkardılar. Bu işçiler çıkarıldı. Şimdi yer üstünü de kapatmaya hazırlanıyorlar. Çiftay da buradan çekildi. Baktı ki kendisine artık para, o zaten yükünü tuttu. O tasını tarağını topladı, gitti. Şimdi Erdemir Madencilik yer üstünde zahmetsiz bir şekilde çıkardığı madenciliği bir süre daha yapıyor ama burayı da terk etmek istiyor. Hı hı. Niye? Bir yandan da ithalatçılık yapıyor. Yani Hı Türkiye'de hı. Divriği'de yaşanan olay Divriği'nin olayı değildir. Hı Divriği'de hı. lokal bir olay gibi görünüyor. Sadece bölge halkını ve işçileri ilgilendirdiği gibi görünüyor ama Divriği Türkiye'nin en büyük demir madeninin olduğu yerdir. Türkiye'nin en büyük demir yatakları yok ediliyor. Türkiye'nin Kardemiri, Ereğli fabrikası, İskenderun fabrikası, Hı hı. Asilçelik fabrikası, hala ayakta duran bütün demircilik fabrikaları tümüyle ithalata bağımlı hale getiriliyor. Türkiye bir demir madeni zengini bir ülke olmasına rağmen, madencilik alanında zengin olmasına rağmen adım adım köreltilerek, yeni aramalar yaptırılmayarak, mevcut arama kısılarak ithalatın önü açılmış oldu. Şimdi de madenciliği bütünüyle yok edilmeye çalışılıyor. Böyle Hı bir hı. hazin bir olay var. Bunu bütün yurttaşlarımızın, sendika o var orada, Dev Madensel. Eskiden Türkiye Maden İş vardı. O özelleştirmeden sonra onlar çekildiler. Bu şirket, taşeron şirket, başka yerlerden işçi getirdi. Ama şimdi ne oldu sonuçta? O kültürel bakımdan örnek insan. Divri insanı aydındır. Hı hı. Hı hı. Cumhuriyetçidir, Atatürkçüdür, vatanseverdir. Ve aynı zamanda kardeşliği, dayanışmayı, dostluğu çok bile iyi bilendir. Niye? Çünkü bu Divriği'de Cumhuriyet ekonomisinin yarattığı koşullarla büyüdü. O demin Evet, evet. Bir konuştuğumuz, kültür oluştu. Evet, bir evet, cumhuriyet kültürü oluşmuş orada. Evet, evet. o iklimde Evet. büyüdüğü için Divriği insanı böyledir. Şimdi o insan göç etti. Divriği neredeyse köye dönüşüyor. Bir kent, sadece bir kent yok edilmiyor. O maden vasıtasıyla bölgede çok zengin bir canlı bir ekonomi yaratılmıştı. O ekonomi yok edildi. Bu da iki. Üçüncüsü, köyler şehirle bağları vardı ve şehirle bağları olduğu için bu o köydeki, şehirdeki zenginle, o ekonomiyle ilişki içerisinde daha güçlü bir tarım yapıyorlardı. Hayvancılıkları çok iyiydi. Köylerde kimse kalmadı şimdi. Hı Tarlalarını hı. bıraktılar, hayvancılığı bıraktılar. Köylerde birkaç tane emekli yaşıyor. Yüzlerce köyde, Divriğini yüzlerce. Yani Hı bir hı. bölge ekonomisi topyekün yok ediliyor. Ve Yok ediliyor. Evet. Türkiye'nin ulusal demir çelik işletmelerinin ham maddesini üreten
Türkiye'nin ulusal maden yatakları yok ediliyor. Ve bir bölgedeki işçilere bilerek, isteyerek kastediliyor. Bu Türkiye'deki Türk işi meselesi bu. Bu ziraat odalarının meselesi, tarımın meselesi, bu efendim sanayicilerin bu top ne işe yarıyor? Top Divri'deki madene sahip çıkmayacaksa, Divri'deki küçük işletmeye, orta ölçekli işletme, top bunların örgütü. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin örgütü bu yok edildi Divri'de. Bunlara Yani sahip aynı çıkmayacak şekilde bir tabii. top ne işe yarar? Bir ziraat odası oradaki köylere sahip çıkmıyorsa ne işe yarar? Sendikalar buralara sahip çıkmalı. Bu sadece Dev Maden senin kendi çabasıyla yapacağı bir iş değil. Sadece onun meselesi de değil. Bu Türkiye'nin ulusal meselesi. Yani Türkiye bütün alanlarda yaşadığı bu yıkımı çok daha vahşi bir şekilde Divriği'de yaşıyor. Bu çok can acıtıcı bir şey. Bunu yurttaşlarımızla paylaşmak isterim. Ben de oranın çocuğuyum. Benim babam bir maden işçisidir. Divriği Demir Madeni'nin işçisidir. Orandan emekli olduk. Yani bütün bunları ben yaşayarak gördüm. İçeriden biliyorum. Bu Cumhuriyet'in madencilik alanında yaptıklarını yaşayarak gördüm. O halkçı kültürün, sosyalist kültürün Cumhuriyetle beraber insanlara nasıl ulaştığını, dayanışma, kardeşlik, kültür, vatanseverlik, Türklük bilinci ve sanat, eğitim, bilim, bütün Tabii bunları eğitim, hepsini kültür. Tabii. orada madenci çocukları Türkiye'nin en aydın insanlarıydı. Madenciler de öyleydi. Hı Ve hı. aileler öylesine bir böyle dayanışma içindeydi ki bir sosyal ortam vardı. Herkes birbirine giderdi. Kimse kapısını kilitlemezdi. Böyle bir şey de Divriği. Bir cumhuriyet kentiydi. Şimdi bu kenti cumhuriyet düşmanları yok ediyorlar. O yakında Evet. bu işte yok edici o hale gelmesi içler acısı bir olay. Türk ordusunun kurumu olan o yakın Türkiye'nin ulusal madenlerini yok eden bir işletmeye dönüşmesi, bir tüccar haline dönüşmesi içler acısı. Umarım Türk ordusunu yönetenler, kurmayları ve bu kurumun başındakiler, o yakın başındakiler umarım bu hatadan vazgeçerler. Bu ulusal madenlerimizi yok etmenin Türkiye'ye sadece parasal öyle matematiksel hesabı olmaz bu işlerin. Divriği köyünü yok etmenin parasal değerini hesap etmişler midir? Divriği halkını, Divriği'deki ekonomiyi yok etmenin parasal değerini hesaplamışlar mıdır? Divriği'de yetişen insanların kültürel bakımdan zenginleşmesinin parasal maliyetini, karşılığını hesaplayabilirler mi? O Ya, işçilerin Türkiye'ye kazandıklarını hesaplayabilirler mi? Bu iş sadece efendim tüccar kafasıyla dışarıdan maden şu kadara geliyor. Biz bunu bu kadara mal ediyoruz. Hesap böyle olmaz. Bu hesap yanlış hesap. Bu hesap yanlış. Türkiye'de maalesef Özal'dan sonra bütün işletmeler bu kafayla yapılıyor. Bütün hesaplar bu kafayla yapılıyor. Şimdi de Türkiye'nin şeylerini satmaya çalışıyorlar. E, de, nedir? Boğaz'dan geçen köprülerini satmaya ya çalışıyorlar. satmalık bir şey bırakmayacaklar herhalde Evet. Mehmet Bey. Tabii yani köy enstitüleri de bu şekildeydi aynen. Onu da öyle şey yaptılar. Şimdi ben şeyi vurgulamak istedim. Şimdi tabii az önce siz ben Türk Sanayici ve İş Adamları Derneği'ni de katmak istiyorum oraya. Onların Evet, da evet. çünkü Türkiye'nin sanayisinde kullanılan ham maddelerin Türkiye'den çıkarılması çok daha az maliyetli olur. Ancak görünen o ki hem Muammer Aksoy'un dikkat çektiği konu hem de bu Divriği konusunda bir yabancılarla işbirliği yapan bir takım şirketler var ve yabancı şirketlerle işbirliği, işte taşeron şirketler işbirliği yapıyor olabilir. Ama özellikle yabancı şirketler bir şekilde Türkiye'nin madenciliğini bitirmek üzere kendi madenlerini şimdilik tabii ki buraya ihraç etmek üzere. Biz de ithal ediyoruz onları. İşte Türkiye'de üretilince pahalı olur. Hayır, petrol de aynı şekilde. Biz kendimiz ürettiğimiz zaman
çok daha ucuza geliyor tabii ki. Mantığı budur işin. Şimdi mesela kullanım alanları işte demir çelik fabrikaları, inşaat, otomotiv, gemicilik, demiryolu, metal, havacılık, savunma sanayi, savaş savunma sanayi. Şimdi ben şeye baktım mesela bizim gemilerimiz işte sismik araştırma veya sondaj gemilerimiz var. Bunların hepsi Kore menşe, Güney Kore menşeli. Yani kendimiz gemi üreteceğiz örneğin veya bir savaş sanayinde bir materyal üreteceğiz. Yurt dışından almak zorundayız. Bu da çok daha pahalıya gelecek. Şimdi kendi ülkemizde Demokrat Parti döneminde çıkan yasayla yabancı petrol şirketlerine ruhsatlar verildi. 50 yıl boyunca pek çok yerde şey yapamadık, araştırma yapamadık, çıkartamadık. Şimdi görünen o ki bu özelleştirilen ve bitirilen tesisler de aynı şekilde birer hani ölüm sessizliğine büründürülecek ve biz dışa bağımlı hale geleceğiz. Öyle görünüyor değil mi? Yani anladığımız özet bu galiba Mehmet Bey. Yani zaten epey miktarda oldu dışarıdan getirilen maden miktarı. Türkiye ulusal madende yüzde oranı çok düştü. %50'lerin altına düştü. Şimdi bu tamamen yabancı olursa ne olur? Yarın bir savaş çıktı. Türkiye'nin maden ithalatı yapması engellendi. Ne olur? Türkiye'nin sadece savunma sanayisi değil, bütün ekonomisi biter. Sadece bu demir çelik fabrikaları değil. Bu demir çelik fabrikalarının hepsi ölür. Bu bir fabrika demek 20-30 tane yan sanayi demektir. Zincirleme bütün fabrikaları etkiler. Sadece bu fabrikaların kendisine bir felce uğraması halinde. Kaldı ki demir çelik Türkiye'de sadece demir çelik fabrikaları değil, sanayinin çok ayrı dallarında işleniyor. Siz saydınız bazılarını. Yani madenin gelememesi halinde Türkiye ekonomisi yerle bir olur. Bunu bir devlet böyle bir riski göze alabilir mi? Türkiye madencilikte demir çelik fabrikalarının ham madde ihtiyacında tamamen dışa bağımlı hale gelebilir mi? Bu nasıl bir akıldır? Nasıl bir akıldır? Yani bunu bir cahil biri hesaplayabilir bunu. İşte bunun hesabını yapın bakayım. Şimdi bugünlerde Divriği'de mitingler var, eylemler, yürüyüşler yapılıyor. Bütün bu dostlara da buradan selamlarımızı iletelim. Başta Divriği Belediyesi, Divriği'deki bu mücadeleye önderlik eden sendika, Dev Madense'nin değerli yöneticileri ve oradaki bütün işçiler onlar hepsine kucak dolusu selamlar, sevgiler iletiyoruz. Tabii. Aslında Onların bu insanların dikkatini mücadelesi, çekmeyen büyük bir iş yapıyorlar. evet, Büyük bir iş bu yapıyorlar, evet. onların burada yürüttüğü bu mücadele sadece Divriği için değil, bütün Türkiye için, bütün Türkiye'nin Evet. geleceği için bu kadar kıymetli bir mücadele. Bu yüzden bu çaba sadece Divriği'ye kapalı kalırsa, sadece orada duyulan, sadece orada bilinen bir mesele olarak kalırsa yazık olur. Türkiye kaybeder. Bu mücadeleye herkes paylaşmalı, herkes sahip çıkmalı, herkes destek olmalı. E, ve buradan bu orayı kapatmayı düşünenler bu akıldan vazgeçmeliler. Türkiye bundan çok büyük zarar görür. Ama ondan daha da önemlisi Türkiye kaçınılmaz olarak madencilikte kamuculuğa dönmek zorunda. Özel sektörün madenleri getirdiği yer burası işte. Petrolde orası, kömürde burası. Zonguldak madeninde de kapatmalar tartışılıyor bu günlerde. Bazı ocakların kapısına kilit vurmuşlar bir süre. Sonra da yeniden açmışlar. Yanlış rapor hazırlandı falan. Ama biliyoruz ki ta 90'lardan beri Zonguldak madeni kapatılmak isteniyor. Türkiye aynı zamanda bir ithal kömür belasını yaşıyor. Türkiye'nin yer altında 1 milyar ton kömürü olmasına rağmen sadece Zonguldak bölgesinde Türkiye her yıl 4 milyon tondan fazla ithal kömür getiriyor. Türkiye'nin enerji santralleri, tesisleri ithal kömüre bağımlı hale geldiler. Zonguldak'ta da böyle facia var. Yani Türkiye madenciliği neredeyse her alanında adım adım dışa bağımlı hale getiriliyor. İthalat her alanda yol veriliyor ve ulusal madenciliğimiz bitirilmeye çalışılıyor.
Halbuki Evet. madencilikte özel işletme olmaz. Madencilik devlet eliyle yapılması gereken stratejik bir iş koludur. Madenlerde kesinlikle özel şirket olamaz. Atatürk böyle yaklaştı bu meseleye. Cumhuriyet böyle yaklaştı. Bugüne kadar da böyleydi. Petrolde ve madenlerde, yeraltı kaynaklarında budur. Bu olması lazım. Ama hiç olmazsa Hı. %36'ya kadar düşürmüşsünüz Türkiye'de demir madeninin yerlilik oranını. Bunu koruyun hiç olmazsa. Ama bunu da kapatıyorlar. Türkiye'nin maden rezervi yok ediliyor. Daha doğrusu atıl hale getiriliyor. Tümüyle yabancı madene, ithal demire e, yol veriliyor. Demir cevherine. Hı hı. Peki Türkiye Mehmet bu Bey, işte vaziyette. Evet. e, kusura bakmayın, ses bazen geç geldiği için bölmüş gibi oluyorum. Arada böyle donmalar Yok, olabiliyor. Evet. sorun yok. Şimdi Muammer Aksoy'un Türkiye'nin petrol faciası ve çıkar yolu diye kitabından bahsettiniz ve yazı dizisi. Şimdi bugüne uyarlarsak çıkar yolumuz nedir? Çünkü bu iktidar değişse bile bunların hepsinin birden devletleştirmesi hiç kolay değil. Yani siz de Sosyalist Cumhuriyet Partisi yöneticisi olarak e, nasıl bir çözüm öngörüyorsunuz? Biraz uzun vadeye mi yaymak lazım? Yani bunların tekrardan devletleştirilmesi belki çok zor olacak, olmalı ama çok zor olacak. Nasıl bir çözüm öngörüyorsunuz? Nasıl bir çıkar yol olmalı? Yani başka çare yok. Bir kere yani bu sadece bir sosyalist çözüm değil. Bu akılcı çözüm. Yani ben sosyalist çözüm olduğu için savunmuyorum bunu. Aklın başka bir yolu yok. Yani bir devlet kendi çıkarlarını başka türlü sahip çıkamaz. Kendi madenine sahip çıkmayan başka şeye nasıl sahip çıkacak? Bakın Venezuela'daki olay bu. Petrol kavgası. Venezuela diyor ki ben kendim petrolümü kendim işletmek istiyorum. Amerika'da diyor ki hayır ben senin petrolünü el koymak istiyorum. Kavga bunun kavgası. Başka ülkelerdeki sorun öyle. Afrika, Orta Doğu'daki bütün savaşlar petrol meselesi. Onlu yıllardır sürüyor. Diğer alan uranyum savaşları başladı. Şimdi e, değerli madenler diye bir olay çıktı. Ukrayna'nın madenine Tabii. çöktü Amerika. Talan ediyor. Ukrayna'yı Hı bir, hı. bir yandan o silahlarla teşvik edip Rusya'nın üzerine sürerken bir yandan da yer altındaki bütün madenlerini talan ediyor Amerika. Tabii, Sadece tabii. madenlerini talan etmek için Hı Ukrayna'yı hı. silahla besliyor. Hadi oğlum Hı. aslansın kaplansın. Başındaki adam da öyle bilinçli, akıllı bir adam değil. Şovdan gelmiş, ulusal çıkarlardan anlamayan, emperyalizme karşı bilinçler anlamayan bir bilinç fukarası bir adamı buldular. Oraya getirdi Amerika. Şimdi onun vasıtasıyla Amerika'yı talan ediyor. Hı Şili'de hı. darbe mesela yaptı Amerika. Şili darbesinin sebebi bakır madenidir. Şili'nin bakırları Şili bakır zengini bir ülkedir. Oraya el koyabilmek için Allende geldi. Allende dedi ki biz bakırımızı kendimiz işletiriz Tabii. arkadaş. Başka bir ülke niye gelsin benim bakırıma el koysun? Böyle olduğu için Allende'yi öldürdüler. Amerika Allende'yi öldürdü. Onun yerine bir darbe yaptı. Pinochet'i Pino- getirdiler ve 10 yıllar boyunca Şili halkına kan kusturdu Pinochet. Niye? Amerika Şili'nin bakırını rahatlıkla talan etsin diye. Maden böyle bir olaydır. Yani bu yüzden Türkiye'deki madenlerin kapatılması, susturulması, bilmem atıl hale getirilmesi aklı başında bir vatanseverin yapacağı bir şey değil. Hangi parti olursa olsun. Bütün partiler akıllı olmak zorunda. Dünya savaşlara gidiyor. Bu savaşlarda ulusal çıkarlarına sahip çıkan, madenlerine, enerji kaynaklarına, ekonomisine sahip çıkan ülkeler ayakta duracak. Bakın Tabii. hızla buna doğru gidiyor. Bu yüzden hangi parti olursa olsun yapması gereken şey bu. Yani AKP'nin içerisinde de vatanseverler olduğunu tahmin ediyorum. Ki vardır kesinlikle. CHP'de de olmalı. Her partiden vatansever, yani ülkesini seven herkesin madenlerine, petrolüne sahip çıkması lazım. Bütün Evet, haklısınız. Doğru. kömürüne Doğru. sahip çıkması lazım. Türkiye'nin Zonguldak kömürünü kapatıp dışarıdan ithal kömürü getirmek
hiçbir vatanseverliğin izah edeceği bir şey değil. Yani Tabii. Sosyalist Cumhuriyet Partisi iktidara gelse de gelmese de kaçınılmaz olarak bu Türkiye'nin önüne dayanan bir program. Başka çaresi yok. Türkiye Atatürk gelmeseydi bile kaçınılmaz olarak o Atatürk'ün millileştirdiği kurumları, madenlerini, yeraltı zenginliklerini, elektrik şebekelerini falan millileştirmek zorundaydı. Eğer onu yapamasaydı Türkiye o madenlerini falan kamulaştıramasaydı birkaç yıl bile süremezdi, dayanamazdı o cumhuriyet. Atatürk Cumhuriyeti'nin bugüne kadar devam edebilmesinin ikinci şeyi, ikinci Kurtuluş Savaşı'mızda başarılı olmamızdır. Atatürk ne diyordu? O şeyi Kurtuluş işte Savaşı, Çanakkale Savaşı, Sakarya Savaşı bu birinci Kurtuluş Savaşı'dır. Ama asıl savaşı ekonomide vereceğiz diyordu. Kendi topraklarımızda kendi ekonomimizi inşa etmek, bağımsız bir ekonomi inşa etmek, kendi yeraltı kaynaklarımıza, kendi doğal kaynaklarımıza sahip çıkmak, bunları kamulaştırmak, Tabii, rejim tabii. olmak vesaire. Eğer bunları başaramasaydık Cumhuriyet'in ömrü bu kadar olmazdı. Atatürk'ün ikinci Kurtuluş Savaşı dediği Doğru. olay bu. Bugün Evet, de evet. yapılması gereken şey bu. Böyle akılsız işler yapmak, asilçeliği satmak, erdemiri satmak, bilmem neyi satmak falan filan gibi akılsız işlerden artık vazgeçmek gerekiyor ve madenlerimize sahip çıkmak gerekiyor. İthal Tabii, tabii. Doğru. madenciliği de İthal madenciliği de sizin ülkenizde hiç yoksa ithal edersiniz. Onu anlarım. Ama ihtiyacınız olan bir madeni alırsınız. Ama kendi topraklarınızda varken dışarıdan maden getirmek yani İlginç hakikaten. Yani çok akıl dışı bir şey daha doğrusu Mehmet Bey. Ya evet, Mehmet Bey ne diyelim haklısınız aslında. Haklısınız. Umuyoruz öyle olur. Tabii bugün Muammer Aksoy'un çok yıllar öncesinden, yarım asır öncesinden uyardığı, e, yazılarıyla uyardığı o noktaların belki daha kötüsüne geldik. Çünkü ne var ne yok satıldı. Şimdi umuyoruz artık belki yeni bir iktidar, yeni bir yönetim gelir de bunları geriye çevirmeye bir an önce başlar. Öyle umuyoruz gerçekten. Yani çok teşekkür ediyoruz ama sizin söylemek istediğiniz başka evet. şeyler varsa onu da alabiliriz Belki son son olarak. cümle şu olabilir. Türkiye bugün ekonomik alanda belalar yaşıyorsa ki çok ciddi belalar yaşıyoruz. Büyük bir ekonomik kriz, e, geri dönülemez sorunlar içerisindeyiz ve giderek derinleşiyor. Bunun bir tek sebebi Türkiye'nin kaynaklarının satılmasıdır. Türkiye'nin cumhuriyetle yarattığı kurumlarının, madenlerinin, limanlarının, santrallerinin satılmasıdır Türkiye ekonomisini çıkmaza götüren. Bugün emeklisine maaş veremeyecek hale gelen bir ekonomiye geldiler. Emeklinin aylıklarını gasp etmek zorunda demeyelim, kesinlikle zorunda değillerdi. Gasp ettiler. Ve şimdi hala yeni vergilerle ücretlilerin maaşlarına göz dikiyorlar. Emekliyi daha da sefalete sürüklemek istiyorlar. Niye? Çünkü Evet. bunların ekonomisi bitti. Böyle bir ekonomiyle, böyle bir modelle ben ekonomistim demek olmuyor. Siz Türkiye'nin madenlerini satar, demir çelik fabrikalarını, limanlarını, petrokimya tesislerini, elektrik şebekelerini, her şeyini satarsanız böyle bir ekonomi akıllı bir ekonomi değildir. O ekonominin kesinlikle duvara toslayacağı aşikardı. Ve Türkiye ama siz bunun acısını yine millete çektiriyorsunuz. Millet çekiyor. Sizin bu duvara toslattığınız ekonominin acısını, faturasını yine millete çektiriyorsunuz. Vergilerle, zulümle, enflasyonla, yoksullukla, sefaletle, açlıkla. Hı hı. Sizin beceriksizliğiniz ve çapsızlığınızın bedelini millet ödüyor. Ama siz hala akıllanmıyorsunuz. Madenleri kapatalım, efendim yeni santralleri satalım, şuraları satalım falan. Tabii, Bu tabii. Türkiye'nin kaçınılmaz olarak geri ama şunu belki bir kârdır. Şimdi Türkiye belki bununla son cümle olabilir. Türkiye e, de özelleştirmeler AKP'den ibaret değil tabii. AKP iktidarından önceki hükümetler de
1980 sonrasında kurulan AKP iktidarından önceki hükümetler de iktidarları süresince önlerine ne geldiyse sattılar. Ne geldiyse sattılar. Burada hiç kimse masum değil. Hiçbir iktidar masum değil. Fakat şu anda öyle bir nokta geldik ki Ayça Hanım, geçmişte Türkiye'nin çok büyük zenginliklerini yağmalayan, satan, kapatan iktidarların hiçbirisi bu yaptıklarını övünemiyorlar. Hepsi bu Tabii, yaptıklarını gizlemeye çalışıyor. evet. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiçbir yöneticisi biz geçmişte şöyle özelleştirmeler yaptık, çok iyi yaptık diyemiyor. Doğru Yol Partisi'nin hiçbir yöneticisi biz şöyle iyi özelleştirmeler yaptık, aferin bize diyemiyor. Ali Babacan'ın hiçbir özelleştirmesiyle övünemiyor. Davutoğlu övünemiyor. Milliyetçi Hareket Partisi övünemiyor. Bilmem Saadet Partisi övünemiyor. Şimdi adı değişti, Refah şey oldu. Yeniden Refah Partisi babası dolayısıyla hiçbirisi övünemiyor. Hepsi o dönemde yapılan özelleştirmeleri gizlemek zorunda kalıyorlar. Saklıyorlar. Çok büyük suçlar işlediler. Çok büyük günahlar işlediler. Hepsi. Ama bir faydası şu ki bugün hiçbirisi bunu savunamaz durumdalar. Hı hı, hı hı. Hepsi şimdi AKP'yi eleştiriyorlar. AKP şöyle eleştiriyor, satıyor, böyle satıyor. Güzel. Eleştirmeniz iyidir. Ama geçmişte siz de yaptınız. Fakat onu görmüyorlar. Görmemelerinde ben bir tek olumlu yan buluyorum. Demek ki Türkiye hiçbir günahkarın günahını savunamayacağı kadar belanın içerisinde. Ve Evet. bu bela öyle bir bela ki hepsi yaptıkları günahları şimdi AKP'nin üzerine yıkarak kurtulmaya çalışıyorlar. Fakat AKP 23 yıl boyunca iktidarda kaldığı, hepsinden daha fazla kaldığı, hepsinden daha çok gözü kara olduğu için özelleştirmenin en büyük payı ona ait. Bu doğru. Evet. Hı hı. Diğerlerinin tamamının yaptığı kadar sattı. Bunların hepsi doğru şeyler ama öncekiler de bu Onlar da durumda yaptılar Türkiye diyorsunuz. AKP'liler de bakın AKP'liler de biz Telekom'u çok iyi sattık diyemiyorlar. Biz Hı. Tüpraş'ı çok iyi sattık bak buradan ne güzel işler yaptık diyemiyorlar. Hepsi yaptıklarını Petrol'ü de unutturmaya çalışıyor. Yaptıkları, işledikleri günahları unutturmaya, görmezden gelmeye çalışıyorlar. Yani hı Türkiye hı. kaçınılmaz olarak kamuculuğa doğru gitmek zorunda. Yaptıkları günahları, işledikleri günahları görmek istemeyen bir sürece doğru gidiyor Türkiye. En günahkarının bile başkasını suçladığı bir sürece girdik. Bunların Evet, iyi yani tarafı da var, kötü tarafı da var. evet, evet. Yani çıkış yolu kamuculuk Evet. diyorsunuz. Doğrudur. Ayrıca şimdi milliyetçi olduğunu söyleyen bir partide ortak durumda şu anda iktidarı. Ama görüyoruz ki milliyetçilik kendi madenlerine, üretim anlayışına sahip çıkmak demek oluyor. Dolayısıyla Atatürk'ün tabii ki altı okundan biri de milliyetçilik ama öncelikle kendi vatanımızın toprağına, taşına sahip çıkarsak herhalde daha çok milliyetçi oluruz. Yani bunu da belirtelim yani. Evet. Çok Evet. teşekkür ediyoruz Mehmet Bey. Sağ olun. Gerçekten çok Evet. teşekkür ediyoruz. Çok faydalı bir program oldu ve çok aydınlatıcı oldu. Çok teşekkürler. Sağ olun. Rica İyi ederim. günler, iyi Herkese geceler. selamlar, sevgiler. Divriğe de ayrıca başarılar diliyorum. Bütün dostlara sevgiler. Başarılar. Evet, doğru. Kalbimiz onlarla. Hoşça kalın. İyi geceler. Sağ olun.